Selam, ben Saadet ve bugün Sandman dizisinin felsefesini konuşacağız. Tabii ki de Sonsuz Kardeşler üzerinden. Neil Gaiman her ne kadar negatif konularla gündemde olsa da şu anda yazarın entelektüel, donanımlı bir yazar olduğunu ve eserlerine de bunu yansıttığına hemfikirizdir umuyorum. Elbette davası konusunda umarım en ağır cezayı alır suçluysa. Konunun bu kısmını bir kenara bırakırsak hem çizgi romanlarıyla hem de The Sandman dizisiyle mükemmel bir başyapıt olduğunu söyleyebilirim. Hatta Netflix'te izlediğim en iyi dizilerden bir tanesidir The Sandman. Çizgi romanları henüz okumadım ama umuyorum ki bir gün okuyacağım. Hoş geldin, hadi başlayalım. Şimdi The Sandman evreninde her şey mümkün ancak bir o kadar da imkansız. Her biri de Habil ve Kabil'e kadar binlerce metaforik göndermenin olduğu, aynı zamanda birçok farklı mitolojiden, mitten de alıntıların olduğu ve bunun hikaye anlatımı diliyle seyirciye aktarıldığı bir diziden bahsediyoruz. Keza benim çok beğenmemin ana sebebi budur. Öyle bir dizi düşünün, izledikçe her bölümde, her sekansta hatta farklı bir felsefeyle karşılaşıyorsunuz. Yani size bir tane değil, bir sürü alt metin sunan bir diziden bahsediyoruz. Bu evrenin ana taşları da The Endless, yani Sonsuzlar ailesi. Bu kardeşlerin insani bir halin temsilini ekrana sunuyor. Oyuncular da bence cuk diye oturmuş, yani o kadar derinden hissettirdiler ki bu da zaten iyi bir oyuncunun yapabileceği bir şey. Peki gelelim ana konuya. Bu ailede kimler var? Elbette Sandman, yani düşler kralı, düş diyarının hükümdarı, düş yapan, düş bozan, onlarca çeşitli isimle anılan düşün gözünden biz hikayeye giriş yapıyoruz. Bilindik adıyla Morpheus'un gözüyle ana konuya bir dalıyoruz. Ya da ana konuya daldığımızı sanıyoruz. Morpheus bize hem edebi yönüyle hem felsefi yönüyle gelişen, dönüşen, tablo gibi sahneleriyle, çeşitli sekanslar aracılığıyla başka bir evrenin kapılarını bize açıp ekrana kilitleyen ana karakterimiz. Videonun derinliğine inerken dizinin ilk bölümünden bahsetmek istiyorum. Şimdi 1916 yılında bir büyücü tarikatı var ve liderleri Roderick savaşta kaybettiği oğlunu geri getirmesi için ölümü çağırmak için çeşitli büyüler yapıyor. Fakat yanlışlıkla düşü esir alıyor ve 100 yıllık bir esaret süreci başlıyor. Düşün eşyalarına el koyuyor. Kadim eşyalarına el koyuyor daha doğrusu. İzlerken düşündüm ki herhalde o eşyaları bulduğu süreci izleyeceğiz ve o eşyalarla neler yapılabildiğini göreceğiz sadece. Fakat bununla sınırlı değilmiş. Eşyalarını, kadim eşyalarını, yadigarlarını buluyor çünkü gücünü bir noktada o eşyalara yüklemiş birisi kendisi. Ve görüyoruz ki aslında düşün esaret olduğu süreç boyunca kendi krallığı, yani düş krallığı, düş diyarı aslında bir çöküntüye geçmiş. Parçalanıyor, yok olmaya başlıyor. Bunun yanında insanlar da sonsuz uykudalar. Yani uyanamıyorlar o uyku halinden. Çünkü düşün asıl vazifesi insanlara uykularında rüyalar, kabuslar gördürmek ve bunu kendi düş diyarının aracılığıyla yapıyor. Düş diyar yok olmaya yüz tuttuğunda ne oluyor? Tabii ki de insanlar sonsuz uykuya yatıyor ve uyanamıyorlar. Dizinin en basit felsefesi buydu hatta. Yani izledikçe derinleşti, izledikçe genişledi. Bu yadigar eşyaları da bir miğfer, bir kum torbası, belki onu kum saati olarak da niteleyebiliriz ve bir mücevher. Elbette ilk sezonda tüm bu yadigar eşyalarını topluyor ve krallığını inşa ediyor tekrardan. Tekrardan herhangi bir yıkıma karşı da dayanıklı bir alan da oluşturuyor krallığında. Bu arada diziyi izlerken sık sık mitolojik karakterlere yapılan göndermeleri, alaylı, ironili bir yaklaşımla duyduğunuz repliklere tanık olacaksınız ve Marvel okuyucuları, Neil Gaiman okuyanlar özellikle bu dille bir noktada hakim olduklarını fark edeceklerdir diye düşünüyorum. Eğer izlediyseniz ve fark ettiyseniz lütfen yorumlarda belirtin. Kanala abone olup like atarsanız da videoya çok memnun olurum. Dizinin alt metninin kocaman bir perspektif sunması zaten diziyi harika kılan bir sebep. Peki neden Halik? Dream, Yunan mitolojisinde geniş bir yer kaplıyor. Aynı zamanda rüyalar Mısır mitolojisinde tanrılardan gelen bir mesaj olarak kabul ediliyor. Ve rüya görmek başka bir boyuta geçmek olarak da sembolize edilmiştir. Dizi boyunca rüya gören kişilerin düş krallığında yer edindiğini, oraya uğradığını, rüyasının düş krallığında şekillendiğini biz görüyoruz. Dream'in, düşün, varoluş yükümlülüğü, düş görmek yani aslında bir mana arayışıdır. Varoluşu rüyalar veya kabuslar aracılığıyla mana yönünü bulmasıyla alakalıdır yani. Düş dizide buz kadar soğuk ve bir o kadar da kırılgan bir görüntü sergiliyor. Bu duruş da duygulara göre değil, evrensel bir dengeye göre bir duruş sergileme biçimidir aslında. Yani kolay değil hayallerin efendisi olmak. Dizinin aslında büyük teması da Sandman üzerinden veriliyor. Sonsuz olan değişebilir mi? Dizi boyunca düşün kendi varoluşunu defalarca
defalarca sorguladığı sahnelere tanık oluyoruz. Buna maruz bırakan nedenlerden biri de insanların rüyalarından sadece kaçması değil, bir anlam arayışı, iyileşme ve yüzleşme arayışıdır aslında. Düş karakteri bildiğiniz şiirsel bir trajedi. Keza dizideki William Shakespeare ile olan sahneleri de bunu kanıtlar nitelikteydi bence. İnsanlar ölür, tanrılar ünvan değiştirir ama düş görmek hep kalır. Gelelim o malum konuya arkadaşlar. Desire ve Desire inceleyelim. Yani arzu ve umutsuzluk. Neredeyse iki zıt kutuptaki ikizlere bir bakalım istiyorum. Özellikle Arzu'nun şekil bulmuş halini canlandıran oyuncuya bayıldım. Bu kadar mı iyi bir seçim olabilir? Kesinlikle çok başarılıydı. Keza umutsuzluk karakteri de öyleydi. Heather'den gözündeki ışık sönmüş. Aynalar dolu diyarında sadece insanların hüznünü aynalardan görerek onlara ulaşabiliyor ya da kişilere, sonsuzlara bu şekilde erişebilen bir karakter. Bir noktada dizide şu da vardı. Kederin ziyaret ettiği yerde keder. Yani umutsuzluğun ziyaret ettiği yerde bir noktada umutsuzluk. Arzunun ziyaretinde yükselen bir arzu. Yıkımın uğradığı yerde bir yıkım. Kaderin olduğu yerde ise kaçınılmaz son. Dizinin her bölümü beni buram buram etkiledi. Umutsuzluk, çaresizlik, o karanlık batağın aynaya yansımış hali gibiydi. Zaten ona ulaşmanın yolu da aynalardaki çaresizlikten, umutsuzluktan geçiyor. Bu sessiz, içe dönük karakterle empati yaptığınızda omuzlarınıza ağırlık çöküyor. Elbette depresif, manipülatif değil ama insanlar kendilerini bıraktıkları anda hemen orada bitiveriyor. Arzu ve umutsuzluk yakın çalışan iki karakter. Çünkü arzunun olduğu yerde umutsuzluk olmuyor. Fakat insan arzularına ulaşamadığında orada bir umutsuzluk oluşuyor. Hatta yıkılan arzuların yerinde umutsuzluk bittiği bir çağdayız. Diziye bayıldım. Çünkü insanlar olarak önce arzu ediyoruz ve ona ulaşamayınca da umutsuzluğa düşüyoruz. Desire tıpkı Freud'un ID'si gibi dürtüsel ve arzularına ulaşmak isteyen, umutsuzluk ise depresyonun, eksiklik hissinin, Sigmund Freud'un ölüm içgüdüsüyle bağlantılı gibi hissettim izlerken. Hani Jung'un gölge arketipi var ya, bastırdığımız bir karanlık kötü tarafımız vardır diyor. Despair, umutsuzluk sanki orada oturuyor gibi. Bu arada arzu Yunan mitolojisindeki Eros ile akraba ruhlardır. Ama Neil Gaiman bunu almış ve dönüştürmüş. Sadece aşk değil, güç, hırs, şöhret arzusu gibi kavramları kapsıyor ve bu sebepten de arzuya kadın veya erkek cinsiyetiyle sınırlamıyor. Umutsuzluk karakterini ise Yunan mitolojisindeki üzüntü, sefalet ve keder tanrıçasına benzetiyorum. Oasis olması gerekiyordu ismi. Hatta gecenin çocuğudur kendisi. Onunla birlikte Hipnoz ve Thanatos da doğar. Zaten Thanatos'u Thanos olarak Marvel'dan biliyoruz bir nebze. Bu arada Budizm'de arzu acının temel sebebidir. Yani acı kapısını simgeler. O kapıyı açtığınızda, yani arzu ettiğinizde acılar, sefalet de sizinle birlikte gelir manası da taşımaktadır. Ve Hristiyanlıkta da 7 ölümcül günahtan ikisi şehvet ve kibirdir. Distraction yani yıkım ise ailenin en kayıp ve en gizemli üyesidir. Ailenin 6. çocuğu yıkım, değişim, dönüşüm, çöküş, yıkım ve sonrasında gelen yeniden yapılanmayı temsil eden bir sonsuzdur. Ve Sandman evreninde görevini bırakmış, evreni terk etmiş tek kardeştir. Bu kaçış yüzünden de hem merak ediliyor hem de dışlanıyor. Hindu mitolojisindeki Shiva gibi hem yok eden hem yeniden doğuran. Kendisi değişimin ana temsilidir. Prometheus'un bilgiyi çalıp dünyayı değiştirmesi bir nevi distraction'dır. Yani yıkım. Sonrasında ise yeniden yapılanma. Bu karakter aslında kötücül bir noktadan geliyormuş gibi gözükse de ismen aslında ilerlemenin de bir kapısıdır. Dizide ise görevini bırakmasının sebebi insanlığa olan inancını kaybetmesi ve yorgunluğudur. İnsanların yıkımı anlamadığını ve sadece kendi negatif emelleri için kullandığını vurgulamaktadır. Aslında baktığımızda sonsuzların özgür iradesi yoktur. Yani sadece vazifesi vardır ve görevi bırakamazlar. Fakat yıkım karakteri görevini bırakarak bir nevi özgür irade kazanmış olmuyor mu? Bunu bir yorumlarda tartışmalıyız bence. Zincirleri kıran bu ilk sonsuz karakterimiz tatlı ve empatik bir bilgelikle işlenmiş. Gelelim en renkli gotik karakterimiz Delirium Hezeyan'a. Sonsuzlar ailesinin en küçük üyesi kendisi ve bir zamanlar ismi Neşe'ydi. Ama sonrasında bir şeyler oldu ve Hezeyan'a dönüştü. Ve biz o şeylerin ne olduğunu net olarak asla öğrenemiyoruz. Sadece onun Neşe'den Hezeyan'a dönüştüren şeylerin ne olduğunu niteleyen imalar var. Kaos, zihnin
parçalanması, bilinç dışı yaratım gibi veya hislerin taşması, durdurulaması, kontrol edilemez bir noktada olması gibi kavramları temsil ediyor. Yani Hezeyan'ın sahnelerinde böyle panik taklalar atıyorsunuz. Karakterin kafası hep dağınık ve konuşmaları bir noktada o kadar tutarsız ki. Yunan mitolojisindeki delilik tanrıçasının temsili gibi adeta. Akıl her şeyi kategorize etmeye çalışır ancak Hezeyan bunu reddeder ve bozar. Ve kendince dönüştürülmüş bambaşka bir gerçeklik yaratır. Hezeyan karakterinin davranışlarını düzensizlikten ziyade yapıdan özgürleşme çabasının da ifade bulmuş hali gibi geliyor bana. Sanki onun deliliği bastırılan hayal gücünün patlaması gibi. Hezeyan'ın en büyük trajedisi anlaşılmamak olabilir ancak amacı anlaşılmak değil sezilmeye çalışılmaktır. Ve gelelim dizinin en çok konuşulan, en çok beğenilen karakterlerden birisine Death, Ölüm'e. Sonsuzlar arasındaki ikinci en büyük kardeştir. Dream'den daha yaşlı ve bilge bir duruş sergiliyor. Ölüm karakteri daha rahat, sıcak, merhametli ve aslında yaşamla da barışık bir figür olarak izleyiciye sunulmuş. Her ne kadar yaşamın kaçınılmaz sonunu temsil etse de hayatın anlamını da en nükteden tonlarla temsil eden bir karakter bence. Ölüm karakteri Azrail gibi değil de hani böyle can almak noktasından değil de can veren kişilere eşlik etmek misyonuyla yazılmış dizide. Çünkü bu hayatta herkesin aldığı tek bir şey vardır. O da bir ömürdür. Mısır mitolojisindeki ruhlara eşlik eden Anubis karakteri gibi rehber bir figür niteliğindedir. Yunan mitolojisindeki ölüm tanrısı Thanatos gibi ama daha şefkatli, daha sempatik bir hali ve daha dişi. İzlerken kendisinden, aurasından ben biraz punk stili sezmiştim. İnsanların son anlarına korku değil, anlayış yayan bir karakter. Düş kralı kurallara bağlı ve melankolikken ölüm daha hayat dolu, daha uyumlu, hatta daha esprilidir. Zaten Düş karakterinin değişiminde de ölüm kilit rol oynamaktadır. Hem finalden önceki bölüm için söylüyorum bunu, hem de dizinin en başından en sonuna kadar olan süreçteki bölümler için söylüyorum bunu. Yani karakter ölümü yumuşatıp hayatın daha bir anlamlı noktasından bize sesleniyor. Ki bunu da biz en net olarak bonus bölümde görüyoruz. Hani 100 yılda bir gelen insan olma günü bölümüyle. Bu arada şunu da çok güzel yapmışlar. Bonus bölümlerdeki Superman detaylarını da ben beğendim. Tatlı bir hatırlatmaydı bence. Ve gelelim Kader'e. Sonsuzlar ailesinin en büyük kardeşi. Elinde bir kitap ya da defter görüyorsunuz dizi boyunca. Olan, olmuş, olacak her şeyin kayıtlı olduğu. Kendisi adeta kaderin pasifliğini ama kaçınılmazlığını simgeliyor. O aktif bir fail değil. Sadece gözlemci. Yunan ve Roma mitlerindeki kader tanrıçalarını andırıyor. Hikaye katkısı ise karakterlerin ve olayların yazgısına karşı durmaya çalışırken kişilerin ve olayların yaşadıkları bu çatışmayı aydınlatmasıdır. Mesela Düş Kralı sürekli yazgısını sorgularken kader hiçbir şekilde sorgulamaz. İkilinin bu yönleri ise Sandman evreninin temel felsefelerinden biridir bence. Formu diğer kardeşleri gibi insan formunda ama bence en insani olmayan kendisi. Çünkü kader karakteri sevmez, kızmaz. O sadece odur. Şimdi bu yaşananlar özgür irade mi, kader mi? Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.